Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için taneli sebze çorbası tarifi hazırlıyorum. Lezzeti gerçekten muhteşem, mutlaka deneyin. Tarifimi hiç bekletmeden sebzelerimi doğrayarak hemen başlıyorum. Bir kase yıkanmış taze fasulyem var. Şöyle ince ince fasulyeleri kesiyorum. Evet, kalan fasulyeleri de kestikten sonra kasenin içine alıyorum. Bir adet patatesi de ince ince halka halka kestikten sonra şeritler halinde kesiyorum ve minik küpler halinde doğruyorum. Evet, tüm sebzeleri aynı ebatta ve incelikte doğramaya dikkat edelim. Evet, patatesi de doğradıktan sonra havucu da aynı şekilde doğramaya devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Kaynayan sıcak suya tuz atalım ve taze fasulyeleri suyun içine alarak bir miktar yumuşayana kadar haşlamaya bırakalım. Evet, kalan sebzeleri de ince şekilde doğramaya devam ediyorum. Dilerseniz daha farklı sebzeler de ilave edebilirsiniz. Evinizde bulunan malzemelerle bu çorbayı hazırlayabilirsiniz. Evet, kabağı da doğradıktan sonra kaseye alıyorum. Kontrol ediyorum. Fasulyem haşlanmış. Üzerine patatesi ve havucu ekledikten sonra bir miktar haşlamaya bırakıyorum. Evet, terbiyesi için 2 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. 3 yemek kaşığı dolusu yoğurt ekliyorum. Bir miktar su ekleyerek pürüzsüz hale gelene kadar karıştırıyorum. Evet, terbiyem hazır. Evet, en son kabağı da ekledikten sonra tüm sebzeler yumuşayana kadar haşlamaya devam edelim. Evet, en son yumuşadıktan sonra suyundan terbiyeyi azar azar ekleyelim. Terbiyeyi süzerek tencereyi yavaşça ekleyelim. Gerekirse bu aşamada bir miktar daha su ilavesi yapabilirsiniz. Evet, çorbamızı kıvamı alana kadar karıştırarak pişirelim. 1 yemek kaşığı tereyağı da eritmeye bırakalım. Kaynayan çorbaya 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Evet, yağımızı da eritelim. Çorbamız kıvamı aldı. Üzerine buzluktan doğranmış dereotu ekliyorum. Taze de ekleyebilirsiniz. Erittiğim tereyağı üzerine gezdiriyorum. Daha sonra karıştırıyorum. Evet, çorbanın ve tereyağının köpüğü gidene kadar karıştıralım. Kısık ateşte bir miktar daha pişirdikten sonra altını kapatarak servise hazırlayabiliriz. Bol taneli çorbamız yemeğe hazır.
Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin.